Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nane nasıl çoğaltılır ve nasıl üretilir en pratik yöntemlerinden bahsedeceğim. Özellikle nane sapı ile evde naneyi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. İster bahçede ister saksıda nane üretmek istiyorsanız şimdi sizlere birazdan göstereceğim yöntem ile bol bol hem bahçenizden hem de evde balkonunuzda saksıdan nane üretmeniz mümkündür. Nane aslında yetişmesi en kolay bitkilerdendir ve çok da hızlı büyür ve çok da hızlı köklenir. Yeter ki naneyi doğru ekim yöntemiyle ekebilelim. Evet, geçen yıl bahçeme sadece 3 sap ile ekmiş olduğum nanelerimi bakın şu anda gördüğünüz gibi bol bol büyüdüler ve şu anda hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Özellikle şu anda yağmur mevsimi de olduğu için, Haziran ayının başında olduğumuz için ve benim bulunmuş olduğum şehirde de çok fazla yağmur yağdığı için yağmur suyu aldıkça naneler gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde büyüyorlar. Nanelere ekstradan hiçbir gübre falan vermedim. Naneler suyu çok fazla seven bitkilerdir. Kesinlikle fazla su naneleri çürütmez. Bakın bahçemde de gördüğünüz gibi her gün yağmur yağdığı için naneler adeta coşuyorlar. O yüzden toprağının bol bol nemli olması gerekiyor. Şimdi sizlere naneyi saptan nasıl üretebiliriz? Bunu hemen kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle nane saplarınızın belirli bir kalınlığa gelmiş olması gerekiyor ki daha hızlı bir şekilde üretebilsin. Şimdi seçmiş olduğum birkaç nane sapını makas ile kesip bunların çoğaltma yöntemini seçeceğim. Çok aşağıdan kesmiyorum. Bakın ortadan kesiyorum. Çünkü nanenin aşağı kısmı daha da odunsu olduğu için üstüne göre daha da geç köklenir. Şu anda seçmiş olduğum bakın bu dal ile ortadan kestim ve bunu birazdan size çoğaltma yöntemini göstereceğim. Tabii sizler nane saplarını eğer bahçenizde yoksa, evinizde yoksa pazardan aldığınız ya da marketten almış olduğunuz nane saplarıyla da bu yöntemi deneyebilirsiniz. Pazardan almış olduğunuz nane saplarını atmayıp yapraklarını kopardıktan sonra nane üretimi için, çoğaltımı için kullanabilirsiniz. Evet, nane saplarından 3 tane kopardım ve şimdi nane saplarından üretim yapabilmek için bakın kenarlarındaki yaprakları kesiyorum. Fakat burada dikkat etmeniz gereken kesinlikle direkt kökten kesmiyoruz, yani koparmıyoruz. Boğum yerlerinin kalması gerekiyor. Çünkü bu boğum yerlerinden yeniden nane sapımız filizlenecektir ve alt kısmı da toprakla bütünleşeceği için köklenme oluşacaktır. O yüzden bu şekilde kesiyoruz. Bütün saplara aynı işlemi uygulayacağım. Evet, bütün sapların yapraklarını kestim. Bakın şimdi bunu toprak ile bütünleştireceğim. Burada dikkat etmemiz gereken nane üretimi için seçmiş olduğunuz toprağın mutlaka geçirgen olması gerekiyor. İster bahçede ister bu şekilde saksıda ekin. Seçmiş olduğunuz toprak önemlidir. Bahçe toprağınız da aynı şekilde eğer ne kadar yumuşak olursa o kadar hızlı bir şekilde naneler kök salacaktır ve büyüyeceklerdir. Ve suyu aynı zamanda süzmesi gerekiyor. Bunun için çok da özel bir toprak almanıza gerek yoktur. Eğer bahçe toprağınız güzelse saksıda da aynı toprağı kullanabilirsiniz.
Saksıdaki toprak bahçeye göre daha çok vitamine ihtiyaç duyduğu için yumurta kabuğu ya da farklı şeylerle zenginleştirebilirsiniz. Evet, şimdi saplarımızı üzerine yerleştireceğim. Böylelikle bu yöntem ile her bir saptan yaklaşık olarak 6 tane nane kökü oluşmuş olacak. Yani 6 tane nane üretimi yapmış olacağız. Ne kadar çok sık ekerseniz o kadar çok nane üretmiş olursunuz. Bu size kalmış bir şey. Ve özellikle nane saplarını toprağın üst tarafına koyuyoruz. Bakın, kesinlikle çok derini ekmiyoruz. Çünkü köklenmesi ve aynı zamanda filizlenmesi daha geç olur. Sadece nane saplarının üzerini kapatacak şekilde üzerine normal toprağımızı koyuyoruz. Şu anda ben 2 farklı toprak kullanmış oldum. Yani evde olan toprakları değerlendirdim. Ve böylelikle üzerinde kapattım. Fark ettiyseniz toprağım tamamıyla nemli bir toprak, ıslak bir toprak. O yüzden tekrardan sulama yapmayacağım. Ama sizlerin toprağı eğer yumuşak değilse sizler mutlaka sulamanız gerekiyor. Videonun başında da belirttiğim gibi naneler kesinlikle suyu çok sever. Sürekli naneleri sulamanız gerekiyor. Ne kadar çok nemli olursa toprak, naneler o kadar hızlı büyüyecektir ve o kadar hızlı köklenip kök salacaklardır. O yüzden dikkat etmeniz gereken ilk ekim aşamasında, ilk ayda bol bol sulamanız gerekiyor. Asla fazla sulamayla çürümez. Ve özellikle ekim yaptıktan sonra gölge bir yere koymanızı tavsiye ederim. Çünkü filizleninceye kadar direkt güneşte kalmaması daha iyidir. Daha da hızlı büyüyecektir bu. Fakat zaten büyüdükten sonra eğer bahçeyi de ekiyorsanız zaten bol bol güneş alıyor. Şimdi sizlere daha önce ekim yapmış olduğum hem saksıda hem de bahçede bunun sonuçlarını nasıl aldığımı hemen göstermek istiyorum. Evet, ilkbaharın başlarında ekilen nanenin bakın sonucunu görüyorsunuz. Özellikle bu işlemi yapacaksanız ilkbaharda yaparsanız daha da hızlı sonuç alırsınız. Çünkü naneler zaten soğuğa karşı dayanıklı bitkilerdir. Hemen Mart ayında bu işlemi yaptığınız zaman 3 ay sonunda bu şekilde büyümüş oluyorlar. Özellikle saksıda nane yetiştirecekseniz mutlaka sulamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok çabuk kuruyabiliyor. Sizler de bir saptan birçok nane elde edebilirsiniz. Her bir boğumdan nane çıktığı için ve zaman ile bakın bu şekilde naneler büyüyorlar. Yapmanız gereken çok fazla büyümesine izin vermeden ara sıra budama yapmak. Bunlar ise benim geçen yıl bahçeme ekmiş olduğum nanelerim. Bakın, sadece 3 tane nane sapını yatay olarak toprağa yerleştirdim ve şimdi sonucu görüyorsunuz. Saplarda her bir gözden nane çıktığı için bakın bu şekilde naneleriniz çoğalıyor. Naneler zaten çok çabuk çoğalan bitkilerdir. Özel bir şey yapmanıza gerek yoktur. Hızlı bir şekilde sizler de özellikle bahçede ekiyorsanız bahçede çok hızlı sonuçlar aldığınızı göreceksinizdir. Naneler her yıl aynı yerden daha çok köklenerek ve çıkarak aynı yerden çıkarlar. Yani bir kere ekmeniz artık daha sonraki yıllarda bol nane elde etmeniz için yeterlidir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.